Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Orman Evimizde 33. davetimiz var. Arkadaşlar biliyorsunuz bundan önceki davette Mezra'ya gittik Eşref abiyle beraber. Orada çok büyük bir tehlike atlattık. Hem de öyle bir tehlike ki. Ben videoyu izlediğimde nasıl bir tehlike, nasıl bir sıkıntı atlattığımızı orada daha iyi anladım videoyu izledikten sonra. Gerçekten hem yorgunluk üzerimizde de bir sıkıntı vardı. Eşref abi gelemedi. Eşref abi şu an yok. Eşref abi bayağı bir etkilenmiş. O da rahatsızlandı. Ben de rahatsızlandım daha doğrusu. Davetten sonra, mezradan çıktıktan sonra boğazımda bir sıkıntı oldu. Çünkü oranın enerjisi, ağırlığı çok kötüydü. Çok kötü şeyler yaşadık. Poyraz da gerçekten çok güzel şeyler yaptı. Poyraz'a buradan teşekkür ederim. Videoyu izledikten sonra Poyraz'ın ne şekilde bize müdahale ettiğini gördüm. Daha önceden de Poyraz'a demiştim. Poyraz eğer biz hatırlamazsak yere bir şekil var, şekli çiz. O şekli çizersen ben hatırlarım diye düşündüm. Aslında hatırlamayabilirdim de. Allah'ın izniyle, saadatların nimetiyle. Yani bir şekilde ben oradan, mezradan çıkış için boyut dualarını aklıma geldi. Okudum ve çıktık. Şimdi orada bir tane Halit Hoca vardı. Halit Hoca. Halit Hoca'yı araştırdım. Şu an öyle bir şey göremedim. Yani Halit Hoca diye birine ulaşamadım. Ama şöyle kendi yardımcılarımdan bir iki istişare yaptım. Bu istişarelerimle işte Halit Hoca diye biri var. Ama bu Halit Hoca oraya niye gitmiş, nasıl gitmiş bilmiyoruz. Halen araştırıyorum. Birkaç kişiye de haber saldım. Halit Hoca'ya ulaşır ulaşmaz sizinle bunu paylaşacağım. Halit Hoca orada ne yaptı bilmiyoruz. Acaba Halit Hoca bu düğümlü kitaplara ulaştı mı? Düğümlü kitaplar önce Halit Hoca'ya bize yaptığı gibi görevler mi verdi? Halit Hoca en sonki görevde yani 32. davetin verdiği görevde mezrada mı kaldı? Onu da bilmiyoruz. Öyle bir şey olursa çünkü bir aydır buradayım diyor. Bir ay olması biraz çelişkili oluyor. Çünkü bir ay boyunca 33. davete kadar gelmesi bilmiyorum. O davetler bizde. Kopyası var mı yok mu bilmiyoruz. Başkası yapıyor mu yapmıyor mu? Çünkü gelenler hep bize geliyor. Şimdi bugün 33. davette gelen davetliden daha kapsamlı bilgiler alacağız. Arkadaşlar bu 33. davetimizde bir sponsorumuz var. Benim sevdiğim Halil Hocam var. Metafizik uzmanı Halil Hocamız. Halil Hoca'ya buradan teşekkür ederim. Videomuza sponsor, bize destek veriyor. Buradan ona selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Teşekkür ederiz sponsor olduğunuz için. Arkadaşlar eğer ki sponsor olmak istiyorsanız hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek kanalımıza videolardan birine sponsor olabilirsiniz. Şimdi bugünkü videomuzda 33. davet var. 33. daveti evde yapacağız. Biliyorsunuz burada yapacağız. Burada yapacağımız davette sakin olduğu için biraz daha anlaşılır olacak gibi. Birçok şey soracağım şey var. Mezna hakkında, oradakiler hakkında ve 33. davetlinin söyleyeceği şeyler var. Bu 32. davetli denizin altından gelecek sıkıntıdan bahsetti. Hangi deniz olacağını da söyledi aslında da dedi ki 33. davetli söyleyecek. Ne görev verecek hiçbir bilgim yok. Sizlerle burada beraber göreceğiz. Mezra hakkında daha çok bilgiler vereceğiz. Acaba ileride Mezra'ya tekrar gidiş olacak mı, olmayacak mı? Bunun hakkında hiçbir bilgim yok. Ama öyle şeyler de oldukça sizlerle paylaşacağım. Bir an önce videomuza geçelim ve 33. davetliyi çağıralım. Bakalım bugünkü misafirimiz kim olacak? Hazır mısın Poyraz? Evet Ömer abi. Bismillahirrahmanirrahim. La yedrum asmin şeyin fil ardı ve semai ve huveseminen. Bismillahirrahmanirrahim. La yedrum asmin şeyin fil ardı ve semai ve huveseminen. Bismillahirrahmanirrahim. La yedrum asmin şeyin fil ardı ve semai ve huveseminen. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, nazardan, şerden Rabbimiz Zülcelal korur. Yani ben normalde bugün davet yapmayacaktım. Çünkü o kadar yorgunum ki halen o şeyi atamadım ve yarım kalmış işlerim vardı. Onlarla uğraştım, onları yapmaya çalıştım. Bugün sizlerle bu daveti yapmaya da karar verdim. Poyraz da sağ olsun geldi. Burada şu kıymetli kilimimizin üstünde davetliyi görmeyi ümit ediyorum. Arkasına siyah bir şey, beyaz bir şey örttüm. Şu beyaz şeyi örttüm mobilyanın üstüne ki geldiği zaman daha net görülsün, daha güzel görülsün, daha böyle anlaşılır olsun diye.
Şimdi hemen davette başlıyorum. Biraz davet açık şu an. Arkadaşlar bu mezna davetinden sonra hepinizin yorumlarını tek tek okudum. Çoğuna cevap veremedim. Bazı arkadaşlarımıza cevap verdim. Hepinize buradan teşekkür ederim. İnanın hepinizi ne kadar çok sevdiğimi de anladım. Sizin beni ne kadar sevdiğinizi de anladım. Buradan hepinize teşekkür ederim. Hem bana destek oldunuz hem yani yorumlarda şunu gördüm. Ben yalnız değilmişim. Bir de sen gör ailesi tüm desteğiyle bizlerle berabermiş. Arkadaşlar bu videomuzda şöyle olabilir. Kamera ısıya geçerse ara ara kesinti yapacağız. Ara ara kameranın soğumasını bekleyeceğiz. Böyle sıkıntı inşallah yaşamayız da. Bakalım nasıl bir şey yaşayacağız. Sizlerle göreceğiz. 33. davetliyi hem merak ediyorum. Hem de soracağım sorular var mezun hakkında. Bundan sonraki davetler hakkında. Bu neydi? Bu bir tuzak mıydı? Bu kristal ne işe yarıyor? Kristal acaba görev tamamlandı mı? 33. davetli gelecek mi? Her şeyi ben de merak ediyorum. Şimdi sizlere soracağım. Poyraz ne yapalım? Işığı kısalım mı? Ben şöyle bir ışığı kıs biraz. Hatta şöyle yapalım dur. Şöyle ışığı, kamerayı bana ver. Böyle bakayım ben. Işığı kısalım. Evet 33. davetli. Bakalım ne şekilde çıkacak. O kadar meraklıyım ki şu an. Yani öyle bir merak ediyorum. 33. davetli gelecek. İlk defa bu gelen düğümlü kitabın davetlerinden bu kadar merak ettim. Bu kadar merak ettim düğümlü kitabın davetlerinden. Bu 33. davetliyi. Sebebi ise Mezna'da yaptığımız davet. Evet ağırlığı var değil mi? Ağırlığı var. Az geri gidelim belki ışıktan olabilir. Alan da bayağı dar da. Yani ışık. Poyraz gel şöyle. Böyle bekleyeceğiz artık. Ya da şurada duralım mı? Şurada. Üçün davetli. Hissediyor musun? Sen de hissediyor musun Poyraz? Ağırlığı var. Ağırlığı var değil mi? Evet. Evet ben de hissediyorum. Işık mı fazla anlamadım ki. Gel. Gel şuradan karşıya bakalım. Çünkü şurada çıkacaktı. Burada çıkacaktı. Poyraz.
Poyraz, aha işte. Bak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Düğümlü kitabın. Allahu Ekber. Düğümlü kitabın. Sakini sen misin? Bize kendinden bahseder misin? Ben Düğümlü kitabın 33. davetlisiyim. Bugün buraya gelmemin sebebi Mezna'dan çıkış oldu. Düğümlü kitabın davetlisi. Mezna görevimiz yerine geldi mi? Mezna'daki kristal alındı mı? Evet. Mezna'daki görev tamamdır. Bu kristali buraya çıkarabilme olmuştur. Bunu başardığın için sana minnettarız. Arkadaşınla girdiğiniz bu tehlikeli yol size büyük bir mucize kazandırdı. Poyraz. Şundan bayılalım. Ne? Evet. Baksana. Mezna'daki görev tamamdır. En çok merak ettiğim buydu. Çünkü şöyle, oradan kristali aldığımda cebime koydum. Kristal çıktığımızda yoktu. Bana da dedikleri şuydu, zaten cebine koyarsan ve boyuttan çıkarsan ya da elinde tutarsan, yani o kristalin bir şekilde bize durması gerekiyordu. Ben de onu aldım, kaftanın cebine koydum ve boyuttan çıktık. Son çıkana kadar da cebimdeydi. Demek ki görev tamamlandı. Görev tamamlandı. Tamam. Görev tamamlandı. Ben başka ne soracaktım? Soracaklarım var. Görev tamamlandı mı? 1. Oradaki Halit Hoca'yı soracağım. Halit Hoca'yı. Halit Hoca kimdir? Ve bugün bize ne verecek? Ve o denizden bahsedeceğim. Deniz. Denizin altından bir tehlike gelecekmiş. Bir onu soracağım. Rabbim bizi kötülüklerden korusun. Evet, metafizik. Zaten metafizik saldırı başladı biliyorsunuz. Metafizik saldırı başladı. Yani yarın öbür gün etkisi belli olacak. O yüzden herkes tedbirini alsın. Yani en basitini size söyleyeyim. Bir abdest alıp namaz kılan, yani bir abdest alıp 2 rekat namaz kılsanız bu bile sizi metafizik saldırıdan korur. Bakın evde, şimdi bir evde, bu evde mesela, bu eve örnek vereyim. 2 rekat namaz kılsam burada, vakit namazlarını söylemiyorum, onları da kılmak lazım zaten. Normalde şimdi abdest aldın, aklına geldin, abdest alayım, ben nasıl korunabilirim? Abdest alayım, 2 rekat bir namaz kılayım. Yani 2 rekat namaz kıldıktan sonra zaten dua edersin, istediğin duayı edersin. Rabbim Zülcelal kabul eder zaten. En basit önlemler bu. Okumak, namaz kılmak, temiz durmak. Kimseyle ilgilenmemek, gıybet etmemek. Onun bunun şeylerine karışmamak. Kendi yoluna bakmak. Ve böyle olursa zaten bu metafizik saldırı istediği kadar yapsınlar. Gavur gönderiyorsa, büyücü gönderiyorsa oradaki bedduayı, pis duayı, Rabbim de seni korur yani, temiz kulunu Allah korur yani, niye korumaz? Yani diyorlar ya, zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Yani mazlum dedim, suçsuzun Allah'ı var, gerçekten öyle.
Ve namaz kılan biri Allah'ın sigortası altındadır. Yani Rabbim koruyor ya onu. Çünkü şöyle, bir yoldasın, o yoldakiler böyle korunaklı, güçlü kişiler. Sen de o yoldaysan, senin başına bir iş geleceği zaman mesela onlar seni korur değil mi? Ama burada da Allah'ın ipini tutarsan, Allah'ın yolundaysan, Rabbim kendi yolunda olanları korur. Yani kesin olarak bu gerçek yani. Hiçbir zaman unutmayalım. Ameller niyetlere göredir. Niyetin iyiyse amelin güzel olur. Niyetin kötüyse amelin kötü olur. Metafizik saldırı. Poyraz, ağırlık hissediyor musun? Var mı bir şey? Şu an hissetmiyorum. Şöyle bir ışığı kısayım. Şöyle dur, ışığı kısalım. Hatta ben ışığı şuraya bırakayım. Işığı buraya bırakalım. Ha, çok karanlık oldu bu sefer. Ha. Tam oradan çıktı. Niye orada çıktı anlamadım. Şöyle az geri gidelim. Ya da şu lambayı şuraya koyayım. Şöyle şurada durak. La ilahe illallah. Ağırlık bu tarafta gibi değil mi? Buradan sanki Şöyle kısalım. Şöyle az geri gideyim. Şimdi ikimize de vefk olduğu için bu vefk şey yapabiliyor. Şöyle etkileyebiliyor. Kısalım ışığı da görünmesin bir şey. Fazla şey olmasın. Çünkü ışık fazla olduğu zaman etkilenip çıkmayabiliyor. Şuradan çıkmasını bekliyorum ama oradan çıkmıyor. Şöyle şuraya gidelim, gel. Poyraz gel. Şöyle sen benim arkamda dur. Oraya bakalım. Benim oradan çıkma. İşte. Evet. Evin her yerini kullanıyor. Sana bir şey soracağım. Bu Mezna'da Halit Hoca diye biri vardı, Halit. Evet. Ondan haberimiz vardı. Bu Halit Hoca kimdir? Bize bilgi verebilir misiniz? Halit Hoca Elazığ'da bir hocadır. Söylediği doğru. Peki orada onun eli kolu uzuyordu. 3 parmağı vardı. Siz boyutta, Mezna'da çok etkilendiniz. Bu etki o şekilde görmenizi sağladı. Halit Hoca şu an yattığı hastanede uyandı ve tedaviye cevap verdi. Çünkü Mezna'dan dönüş yaptı. Eğer dönüşünü yapmasaydı ömür boyu beyni gitmiş bir şekilde yaşayacaktı. Şu an sizi hatırlıyor. Kendine geldiği zaman irtibat kuracaktır. Bu 33. davetin amacı nedir peki? 33. davetin bir görevi var mı? Evet. Bu davetin de bir görevi var. Peki şu bir deniz var, denizin altından gelecek tehlike. O neydi? Onu sen biliyordun. Hangi deniz? Benden önceki davetli denizden bahsetti, evet.
Bu deniz Marmara Denizi. Bu tehlike büyük bir tehlike değil. Ama sıkıntılı bir durum. Metafizik saldırı bununla bağlantılı. Allahu Ekber. Bununla bağlantılı. Metafizik saldırı bununla bağlantılıysa vallahi Allah bizi korusun ya. Rabbim kötülere, şerlilere ve büyücülere fırsat vermesin. Amin. Allah Allah. Halil Hoca'ya bak, Elazığ'da hastanedeymiş. Şimdi de Onu bir yerde sanırım abi. Evinde falan sanırım. yok be, hastayı tedavi görüyormuş. Acaba aklına gelmiş midir? Aklı yerine gelmiş diyor ya. Aklı yerine gelmiş, tedaviye cevap verdi diyorlarmış. Oradakiler öyle diyormuş. Tedaviye cevap verdi. Halbuki Halil Hoca mezradan çıktı. Baksana ya. O da oradaymış. Dur hele, ne için dedi? Halil Hoca niye oradaydı? Halil Hoca. Herhalde bu davetini yaptı. Kafayı yiyince de hastaneye yatırdılar. He, tamam. Halil Hoca'nın eli uzuyordu ya. Parmakları 3 parmaktı. Demek ki ondan parmakları 3 parmak uzaması. Biz boyutta beynimiz, aklımız karıştığı için o şekilde görüyormuşuz. Yo, eli uzuyordu. Ben gidiyordum, tutuyordum, çekiyordum. Önce eli geliyordu lastik gibi. Böyle geliyordu. Kendi oradaydı. Kendi sonradan geliyordu. Hani bir şeyi tutarsın ya, lastiği tutarsın, çekersin. Arkası sonradan gelir. O da öyle geliyordu. Videoyu izledikten sonra daha iyi anladım. Bazı arkadaşlarımız şunu sormuş. Halil Hoca'nın sesi niye yaratık gibi geliyordu? Size onu söyleyeyim. Bakın. Boyuta girdiğimiz zaman biz Mezna'ya gittik. Mezna'da bizim sesimiz normal geldi. Niye normal geldi? Çünkü mikrofon var ve Poyraz bizim yanımızda. Boyutu yaptık, tamam. Mezna'ya gittik ama biz buradaydık. Mikrofonumuz vardı. Halil Hoca bedeni olarak Halit Hoca. Halit'ti değil mi? Ya ben niye Halil diyorum ikide bir? Bedeni olarak orada değildi. Yani beden olarak orada olmuş olsaydı onun sesi de insan gibi gelirdi. O bizle konuşuyordu. Halit Hoca Elazığ'daydı. Demek ki Elazığ'dan oraya boyuta geldi. Boyuttaki sesi de şey gibiydi, frekansı düşüktü. Bizim şu cihazın şöyle bir özelliği var. Çok düşük frekans. İşte 0 nokta bilmem kaçtı, 0.20 idi, 0.25. Yani bu düşük frekansı insan kulağı duymuyor. Bizim cihaz onu yükseltiyor. En son seviyede artık dinlesem size kulağınız artık böyle çok cızırtılı bir ses oluyor. O sesi yumuşatıyor. Ondan sonra bu video esnasında çıkan o ses frekansın sesi aslında. Halit Hoca'nın sesi o yüzden yaratık sesi gibi geliyordu. Yani küçük frekansı desibel olarak yükseltiyor diye hem bozuyor hem de ses yaratık sesine benziyor. Ama Halit Hoca orada olmuş olsaydı bedeni olarak, ki bu imkansız, sesi bizimki gibi gelirdi. Buradan onun açıklamasını yapayım dedim. Allahu Ekber. Demek çok güzel konuşuyor 33. davetli. Marmara Denizi'nin altından bir tehlike gelecek. Ne zaman gelecek belli değil. İnşallah gelmez, öyle bir şey olmaz. Tehlike. Denizin altından tehlike ne ya? Direkt deprem demiyor bakın. Deprem inşallah değildir. Allah korusun. Yani ya bir tedbir ya, tedbir. Denizden de tehlike gelir, dışarıdan da gelir. Her yerden gelebilir bir tehlike. Gökyüzünden de gelir. Poyraz, sence ne olabilir? Ömer abi bilemiyoruz ki şimdi. Denizaltı olabilir mi? Denizaltı, oraya kimse gelemez ki biz. Denizin altından ne olabilir ki denizin altında? Denizin altında, Marmara Denizi'nde bizim askeri kuvvetlerin denizaltıları var. Onlar da Allah hepsine yardım etsin. Hepsinin yardımcısı olsun. Onlar bizim gururumuz zaten. Yani Onlar varken geçer tehlike Ömer abi. olmaz. Gelir geçer boş gelir. İşte yaşar önce. Evet. Onlar varken hiçbir tehlike olmaz. Ha, şöyle doğayla ilgili bir sıkıntı olursa o zaman kötü. Vallahi her şey olabilir ya. Hayatta her şey olabilir.
Hiçbir şeye bu olmaz demeyin. Bir bakıyorsunuz olmazlar oluyor. O kadar yani bilmiyorum ki yıllarca tanıdığın insan bakıyorsun diyorsun mesela yok ya bu kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Ama öyle bir şey yapıyor ki bir bakıyorsunuz ki diyorsunuz ben hayatta ummazdım. Bunun böyle olacağını, böyle yapacağını ummazdım diyen insanlar, yani dediğin insanlar çıkıyor. Yani ne bileyim ya. Anlatacak çok şey var da şu an davet esnasında anlatmak istemiyorum. Evet, 33. davetin esrarı nedir? Gelen ama bayağı bilgili ha Poyraz. Bayağı bilgili. Hemen bildi Halit Hoca'yı. Halit Hoca'yı tabii bilmez miyim? Haberimiz vardı diyor baksana. Haberimiz vardı. Başka ne soracaktım ya? Tamam. Denizi sorduk. Marmara Denizi diyor. Aslında tahminler vardı da. Ben de Marmara diyecektim de. Marmara Denizi. Halit Hoca orada olmasının sebebi ne? Onu soralım. Halit Hoca oraya nasıl gitti? Bugün soruların hepsi cevap bulacak. Soruların hepsi cevap bulacak. O yüzden şöyle içim hem böyle merak ettiğim şeyleri soracağım diye Halit Hoca oradan oraya niye geldi? Oraya tekrar gidilebilir mi? Oranın esrarı nedir? Dünya gibiydi ya orası. Aynı dünya gibiydi. Kamerayı soksak orada. Gökyüzü maviydi. Ha kamerayı nasıl sokarız onu soralım. Diyelim ki biz oraya kamerayı ama şimdi kamerayı da bilmiyorlar ki. Kamerayı söylersek olur mu olmaz mı? Bunun bir yolu bulunacak ama. Yolu kesinlikle bulunacak. Evet Halit Hoca. Halil Hoca diyorum da bizim sponsor olan Halil Hocamız değil ha. Yanlış anlamayın ben Halil Hoca. Ha Halil ha Halit T harfi var. Halit deyince anlayın yani. Halil deyince de anlayın. Bir de bakıyorsun Halit Hoca iyileşiyor. Kanalı görüyor. Bizi izliyor. Ondan sonra Halit Hoca da sponsor oluyor. Mezun'da bizle beraber olan Halit Hoca. Şu an yüzünü görsem tanırım. Çünkü internete girdim baya baktım Halit Hoca. Elazığ, Halit Hoca, hocalar, işte müftülük. Bütün resimlere baktım resmini bulamadım. Görmedim. Ama öyle biri var daha. Kendi yardımcılarıma sordum öyle biri var. Öyle bir hoca var. Halit diye bir hoca var. Metafizikle uğraşıyor. Bulacağız. Bulacağız kendisiyle de konuşacağız ve gerekirse de Elazığ'a gidip onunla beraber video çekeceğiz. Tabii sohbet videosu olabilir. Neler yaşadı, ne yaptı, ne etti onunla ilgili. 33. davetli burada. Poyraz. Arkaya geldi sanki. Şöyle bir duralım. Aslında biraz kamerayı soğusa şu gelsin gitsin bir dakikalığına da olsa kamerayı kapatalım. Şöyle duralım. Evet davetli. Burada bir yerde. Burada bir yerde ama. Şimdi ben bakalım. Bakalım nerede çıkacak. Şu şöyle ne kapatalım. Kısalım iyice. Bak şu ağırlık aslında şurada da var. İlk çıktığında burada çıktı. Hiç tahmin etmedim ama. Ondan sonra farklı bir yerde çıktı. Az geri gidelim, az geri gidelim. Ya Poyraz tam arkamda dur. Etkilenmemek için, bak etkilenmemek için benim tam arkamda dur yani hiç önde durma. Karşıya geçelim. Karşıya geçelim gel. Aa işte evet. Evet davetlimiz. Bize 33. davetlinin hangi görev için geldiğini anlatır mısın?
Bir de bu Halit Hoca Mezna'da ne arıyordu? O da kristalin peşinde miydi? Boyuttan çıkardığınız Halit, o da metafizik ile uğraşan biridir. Oraya sizin gibi kristalin peşine geldi. Peki bu kristali kim söyledi ona? Sizden başka görevli var mıydı? Bizden başka görevli yok. Peki Halit Hoca'ya kim söyledi kristalin orada olduğunu mezada? Bunu şeytaniler söyledi. Ve Halit Hoca'yı kandırdılar. Ona musallat oldular. O da soluğu meznada aldı. Anladım. Şimdi Halit Hoca yaşıyor değil mi? Elazığ'da hastanede mi? Evet, durumu iyi. Yakında sizi araştırabilir. Araştırsın. 33. davetin önemi, vereceği görev nedir? Bu davet bendeki olan bir kitabın sayfasıyla ilgili. Bu sayfayı sana vereceğim. Bu sayfa ile yerin altından bir anahtar çıkaracaksın. Bu anahtarı nereye sürtersen orası temizlenecek. Yani ağrıyan bir yere bu anahtarı sürersen ağrısını alacak. Şifayı veren Allah'tır. Allah Allah. Bu anahtar nerede peki? Sana vereceğim sayfada yeri tarif ediliyor. Bu tarifle anahtarı çıkaracaksın. La ilahe illallah. Anahtar, kitap gitti, şimdi sayfa kaldı. Poyraz. Işığı getir. Şimdi çıktığı zaman ışığı kısıyorum ben. Poyraz ışığı kısıyor, altta doğru tutuyor. Kameranın ışığını açıyorum o sıra. Kameranın küçük bir ışığı var. Onunla gözüküyor. 33. davetle. Şimdi bir kitap varmış, ondan bir sayfa verecek. Sayfada tarif ediliyor. Bir anahtar. Anahtar. Ağrıyan bir yere. Şöyle bir şey vardı, hatırlıyor musun? Gerçi sen hatırlamazsın. Yok, sana göstermedik hiç onu. Ben bir video gördüm. Bir tane Süryaninin elinde bir anahtar vardı. Hatırlarsanız Mardin'de bir kilise papazının bu anahtarı diyor konuşmayan çocukların diline diyor ağzına diyor değdiriyoruz diyor. Şöyle vuruyoruz. Aha, dilleri açılıyormuş. Niye açılıyor? Nasıl açılıyor? Tabii Allah açıyor. Rabbimiz şifayı verirse açılır. Ama diyor ki Süryaniler geliyor, Müslümanlar da getiriyor diyor çocuklarına. Biz diyor değdiriyoruz, açılıyor diyor. Aklıma o geldi anahtar deyince. Anahtar değdirince diyor mesela bir yerini arıyor, kolunu arıyor. Anahtarı değdir. Anahtarın şöyle bir özelliği olabilir. Negatif enerjiyi çekiyor. Oradaki ağrıyı çekiyor, kendi üzerine çekiyor. Böyle bir özellik olabilir. Böyle bir özellik olabilir. Bazı şey vardır şıhların evinde. Bakıyorsun işte şifa dağıtan bir şıh. Yani üfürükçüleri söylemiyorum ha, biliyor musunuz? Üfürükçüler hariç onları söylemiyorum. Bazı şıhlar elinde bir bıçak olur ya da çatal olur. Ya da bir şey olur, bir sopa olur. Bu sopayı işte mesela sırt kısmına bir ağrı var ya da bir musallat var birinde. O sopayı sırtına vurur böyle. Bismillah, bismillah, bismillah der. Allah da şifa verir. Bu hocaların, bu şıhların elindeki o şeyler de bu anahtar gibi olabilir.
onlara da bir şekilde içine giriyor, o şeyin içine. Kötü enerjiyi alıyor. Yani vesile ya. O sopa, o anahtar, o çatal vesile. Mesela hasta oluyor çocuk. Çatalı diline değdiriyorlar ya da işte bir etine değdiriyorlar. Çocuk iyileşiyor. Bunlar eski ilkel yöntemler ama enerjisel bir boyutu olabilir. Poyraz, oradan buraya gelelim. Gel buraya. Oradan şöyle bakalım mı? Çıkacaksa da ışığı kısarsın. Şurayı kapatayım ben. Neyse, orada ayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi var. Kapalı olsun. Açık olsa zaten gelemezler de. Gerçi Rahmani olur. Ben gene de kapalı tutayım. Nerede çıkacak o? Anahtar getirecekler. Başka ne var? Aslında bu 33. davetin ana şeyi bu değildir. Başka bir şey daha vardır. Tahmin ettiğim başka bir şey daha vardır. Acaba ne? ...33. Ne diyecek ya başka? Poyraz, yorgun musun? Ben bakayım, bir ışığı kısalım buralarda mı? Şöyle kısayım, dur. Bak, bunu kıstığınız zaman arkadaşlar şurada bakın. Bak, burada bir mavi ışık var, görüyorsunuz değil mi? O mavi ışık şeyin ışığı. Televizyon var orada. Televizyonun ışığı. Yani onu yaratık olarak görmeyin. Bakın, böyle yapayım. Görün. Bakın, mavi ışık görüyor musunuz bilmiyorum. Kamerada net görülüyor ya. Poyraz, sence bu anahtar nerede çıkaracak? Anahtarı yerden çıkaracak. Değil mi? Ağırlığı sanki burada değil mi? Ama ışığı böyle kıs ki biraz. Heh. Tam kapatalım, dur. Şuraya bakacağım. Poyraz, bak şuraya. Bak, kameradan karşıya bak. Görüyorsun değil mi? Bak, şu an şu hissiyat sende olsa ışığı ayarlayabilirsin. İşte o hissiyatın olması için de ne yapman lazım biliyor musun? Daveti senin yapman lazım. Az daha yaklaşayım, ağırlık burada çünkü. Şuradaki küpe bak. O küple ilgili size bir şey anlatacağım. Tabii aklımdan gitmezse. Şu köşedeki küp var ya. La ilahe illallah, az daha yaklaşın. Şimdi şey diye çıkacak, şah diye çıkacak diye bekliyorum da. Hani birden çıksın. Bazen geliyor, o şekilde geliyor. Birden çıkıyor. Allah'ım. Ağırlık burada ama Poyraz. Benim hissettiğim ağırlık burada. Gel şöyle gidelim, karşıya gel. Şöyle gidelim. İşte. Aynen de orada bak. Karşıda. Evet. İsmini sormuyorum.
isminle hitap etmek istemiyorum. Şimdi 33. davetin gereği sadece anahtar mı? Evet, bu anahtarın en büyük özelliği boyuta girdiğin zaman aklını korumak. Yani bu anahtar sende olsaydı Mezna'ya gittiğin zaman hiçbir şeyi unutmazdın. Mezna'daki unutkanlık senin kristal eline aldığında belirginleşti. Eğer ki bu anahtar yanında olsaydı hiçbir şeyi unutmazdın. Anahtar geldiği an bu anahtarı üzerinde taşı. Seni ve arkadaşını sarayında misafir edecek. Sizi büyük bir heyecan ile bekliyor. Orada bir kılıç merasimi olacak. Ve hediye edilecek 2 tane kılıç var. Birini sana, birini arkadaşına. Diğer arkadaşına ise daha güzel hediye verilecek. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Poyraz hepimize birer hediye verecekler. Hepimize birer hediye verecekler. Şuradan giden bakayım. Poyraz. Gel. Bak şöyle bir şey var. Anahtar gelirse diyor ki Mezna'ya gittiğin zaman aklın gitmez. Ama Mezna'ya bir daha gitme cesareti acaba olur mu? Anahtarı farz et aldım. Orada akıl bir daha gitti, ne olacak? Biraz tehlikeli bir iş. Gerek yok ama. Ya Mezna'da ne işimiz var değil mi? Ama şöyle bir şey var. Boyuta gittiğimiz zaman aklımız gidiyor ya. Yani pek belki anahtar üstümüzde olduğu zaman daha rahat olacağız. Belki Eşref abi boyutta değişiyor ya. Bir tuhaf oluyor. Anahtar olursa belki o da belki sağlam duracak orada, bilmiyorum. Kral Arohan. Arohan diyorum ya. Kral Arohan mı dedi? Kral Hurşi mi dedi değil mi? Bak şimdi bu hafıza kaybından bize fayda olacak, bilmiyorum ki. Kral Hurşi mi? Kral sarayda kılıç merasimi yapılacak. Kılıç merasimi bize hediye verecek. Bir 2 tane kılıç hediye edilecek. Sana da daha kıymetli bir şey vereceklermiş. Ne verecekler acaba? Sen de o gün aslında var ya, Mezna'dan çıkışımıza çok büyük bir yardımın oldu. Benim elimi tutup aşağıya çektin ya. Orada aşağıya yere çekince ben orada yazıyı net gördüm. Sen o çizdiğin şeyi net gördüm. Çıktığımızda baktım yerde fazla bir şey belli değil. Ama ben boyutta onu resmen böyle sanki damga vururlar ya, damga. Aynı damga gibi gördüm. Çok netti. Nasıl? İyi hatırladın. İyi ki unutmadın. Ben sana demiştim onu. Gerçekten iyi ki unutmadım. Evet, Ömer abi. Eğer unutsaydın bilmiyorum ne olacaktı artık. Evet. Bakalım daha başka ne diye. Ama var ya, görüntüsü bir tuhaf ya şu gelenin. Yani pek görüntüsüyle şey yapmıyorum. Ama sonuçta ne bileyim, görev. Görev kutsaldır Poyraz. Oradan buraya bakalım. Buraya bakalım ki gel. Oradan bakalım. Kısarak bak. Kısır mı, içerisi çok mu karanlık oluyor? Nasıl oluyor? Karanlık Ömer abi. Karanlık mı? Ağırlık sanki. Mezna. Allah Allah. Ama ağırlık hep burada duruyor ya. Ağırlık orada duruyor ama
Nerede çıkacağı? Gel bir şuradan bakalım. Bakalım dinlerken de bu sırada. Ha. Tabii ki arkadaşlar buradaki evin eksiklerinin çoğunu bitirdim. Perdeydi işte şeydi. Halıydı. Tabii bu halıyı değiştirmedim. Bu kilim vardı ya. Yani çul diyelim. Biz çul diyorduk buna eskiden. Halen de çul da kilim diyor, deniyor şu an. Herhalde kilim. Kilim herhalde biraz daha kibar ismi. Ya Mezna'nın halen şeyi üzerimde. Mezna'nın bir şey gibi verdi ya. Böyle bir değişik bir yorgunluk, böyle bir ağırlık, böyle bir hastalık gibi böyle boğazıma sanki. Mezna çok kötüydü ya. Yok yer çok güzeldi ama fena değildi de. Neyse artık. Anahtar. Bakalım anahtarı alıp ne yapacağız? Eğer anahtarı alırsam, anahtar da şifa ile ilgiliyse böyle şifa dağıtan bir tane dayıma göndereyim onu. Anahtarı dayıma göndereyim. Diyeyim dayı bu zaten dayımdan başka kimseye gönderemem. Ben şimdi diyecektim ki şifa dağıtan bir hocaya vermek lazım. O da işi paraya döker bu sefer. Gelene anahtar gelenin alnına vurur. Hadi ver oradan para. Şak vur ver oradan para. Şak ver oradan para. Olmaz yani. Ama dayıma gönderirsem dayım herhalde bu işin şimdi bizde kalsın diyeceğim. Ben şu an tedavi işlerine girmedim. Kendi işlerim var. Kendi işlerimi yapamadığım için hani yetişemiyorum ya. Arkadaşlar yetişemiyorum. Kendi işlerime inanın yetişemiyorum. Ben mobilya işleri yapıyordum şimdi. E-ticaret üzerinden yapıyorum. Kendim zaten bir de videolar var, araştırmalar var. Bu şekilde devam ediyorum. Yetişebilirsem, nasip olursa yetişirsem ben de başlarım da. Şu an yetişemiyorum. İnan ne maillere bakabiliyorum. Hakan işte bakıyor kanalla ilgili. Bir şeyler olduğu zaman öncelik veriyor da. Diğer şeylere de yetişemediğimiz için mahcup oluyor. O da mahcup oluyor. Bir şey soruyorsunuz. Moderatör arkadaşlarımıza bir şey soruyorsunuz. İbrahim'e, Ramazan'a, yani diğer arkadaşlarımıza soruyorsunuz. Onlar da bir şey diyemiyor. Çünkü ben yetişemediğim için onlar da ne diyeceğini şaşırıyor. Bana atıyorlar ama çoğunu okuyabiliyorum, çoğunu okuyamıyorum. Kusura bakmayın yani gene de. Bu sırada davetliyi beklerken boş zamanda konuşuyorum arkadaşlar. Yani ben hissediyorum ışığı alıp kısabilirim. Poyraz şu an kısa bile gözükmez çünkü şu an burada değil. Anında geliyor, saniyelik geldiği an ben hemen hissediyorum. Saniyelik geliyor. Şöyle ışığı kısarak bakayım ben Poyraz. Lambayı kısayım. Evet şimdi şu ağırlık burada. Ağırlık şu an burada. Bakalım. Nereden çıkacak? ...33. davetli... La ilahe illallah. Allah'ım. Ağırlık burada o zaman ya. Aynen. Lambayı şuraya indireyim ben. Az geri gideyim. Lambayı şuraya bırakalım. Evet gel Poyraz. Ağırlık arkamızda. Gel. Benim arkamda dur ama. Evet bak.
davetlimiz bize başka bir şeyden daha bahsedecek mi? 33. davetin önemi bu anahtar mı? 33. davet anahtar ve bilinmeyen bir kapı var. Bu kapıdan geçene kadar herkes hoca olabilir. Ama sadece geçene kadar. Eğer ki bu kapıdan geçemezseniz hoca olamazsınız dediğimiz birçok kişi var. Bunların hiçbiri senin yaptığın gibi yapmadı. Bu kapıyı bulup buradan da geçersen çok büyük şeylere vakıf olacaksın. Ya söylemese bilmiyorum nasıl doğru olacak mı olmayacak mı da ben niye geçiyorum öyle şeylerden? Kapıdan, oradan, buradan, mezradan, yok kristalden. Bunlar sebep ne? Bunlar nedir? Bunları kim söylüyor? Bunlar neden bana veriliyor? Bunları emir mi ediyorlar? Kimden geliyor bunlar? Yapmasam ne olacak? Bunlar özellikle sana verilen görevlerdir. Yapıp yapmamak tamamen sana kalmış. Eğer yaparsan çok büyük şeylere vakıf olacaksın. Ama yapmazsan, bırakırsan hiçbir sıkıntı yok. Her şey senin istediğin gibi olacak. Bugün düğümlü kitabı kapatabilirsin. İstersen yakabilirsin. Sadece sana kalmış. Anladım. Peki bu kapı nerede? Dediğin kapı nerede? Ben o kapıdan da geçeceğim hadi. Bu kapı şifresi verildiği her yerde. Nerede istersen orada bu kapıdan girebilirsin. Yani boyuta diyorsun değil mi? Boyut. Evet, boyuta giriyorsun. Bu kapıyı açıp içeriye girmen lazım. İçeriye girdikten sonra zaten her şeyi kendin kontrol edip kendin seçeceksin. Başka hiçbir görev yok. 33. davet dediğim gibi senin elinde. 33. davet benim elimde. Evet, benim elimde. Doğru benim elimde. Çünkü kitap da benim elimde. Kitap benim elimde olduğu için 33. davet de benim elimde. Yani bu kadar şeyi ben bu kadar daveti, bu kadar görevi, gitmeyi, gelmeyi ben niye yapayım? Şimdi sebep ne? Sebep pişmek. Sebep bu yolda yürümek. İleride güzel şeyler olacaksa böyle yollarda, dikenli yollarda yürümek aslında büyük bir başarıyı getirecekse insan yürür. Yani ne kadar olursa olsun sıkıntının sonu ferahlık olacaksa çekilir. Sonuçta bu bir araştırma değil. Kapı diyorsa kapıdan git. Bakın şöyle bir şey var. İstersen yapma diyor. O yapma dedikçe benim yapasım geliyor bu sefer. Yani yapmasam, kitabı kapatsam iş bitecek. Belki sonda belki daha farklı şeyler olacak. Olamaz mı? Olabilir. Belki sonda çok güzel şeyler olacak. Ya olursa, daha güzel şey olursa, hepimiz için, ülke için çok güzel şeyler de olabilir. Belki büyük buluşları biz buluruz. Çok büyük buluşları biz buluruz. Ve herkese faydamız olur. Tüm dünyaya. Ben şimdi bir şey bulayım. Benim amacım hep içime doğan şuydu. Halen de öyleyim. Bu davetlerin içinden biri gelecek. Diyecek ki sana öyle bir şey veriyoruz ki bir şey vereceğiz, bir sayfa vereceğiz. Bu sayfayı oku. Dünyada kaç kişi musallatlıysa, kaç kişi rahatsızsa hepsi iyileşecek. Hemen okurum. Hemen. Kaç sayfa olursa olsun okurum. Yeter ki herkes iyileşsin. Öyle bir fırsat verilse bana ben yaparım.
Belki de öyle olacak. Belki de 100. davetli gelip öyle diyecek. Diyecek ki tüm herkes kurtulacak. Belki de olabilir. Hastalar, bir sürü hastalar var. Ruh hastaları var. Hepsi iyileşecek belki. Bipolar hastaları var. Belki iyileşecekler. Nasip. Nasip. Arayacağız. Dememişler mi? Bulanlar arayanlardır. Aramazsan bulur musun? Bir şey aramazsan bulur musun? Bulamazsın. Tesadüfen ayağına takılırsa bulursun. Ama araman lazım. Bir şeye inanacaksın. İnanarak yaparsan başarırsın. Ben buna inanıyorum. Size bir anımı anlatacağım. Anahtar. Arabanın anahtarı bir ara bundan kaç sene önce denize gittim. Deniz. Yani herkes denize gider. Ben de denize gittim. Arabanın anahtarı cebimdeymiş. Şortun cebinde. Fermuarlı. Ben fermuarı açık unutmuşum. Hatta arabaya gitmiştim. Bir şey almıştım. Suya girdim. Su buraya kadar geliyor. Tam buraya kadar. Neyse sudan çıktım. Arabadan bir şey alacağım. Baktım anahtar yok. O gün yanımda bir arkadaşım vardı. Dedim anahtar nerede? Dedim sende miydi? Dedi yok bende değil. Bende de değil. En son hatırladım cebimdeydi ve ben suya girmiştim. Su burada. Ve deniz yani biliyorsunuz kum. Dedim suya düştü. Ben dedim bulacağım onu. Dedi bulamazsın. Gitme. Dedim bulurum. Bulamazsın bulursun. Dedim gideceğim. Girdim suya. Su gene buraya gelir. Tahmini gittiğim yere. Ayağımla şöyle arıyorum suyu anahtarı. Bir şeye inanıyorsun. Ben dedim bulacağım onu. Ben inanıyorum çünkü bulacağım. Ayağımla şöyle yaptım parmağıma anahtarın şeyi geldi. O halkası. Hemen tuttum çıkardım dedim anahtar. Dediler şaka yapıyorsun sen bize mahsus yaptın. Dedim bu harbiden mahsus yaptım. Dedi ki kim sana yardım etti onu bulmana. Bir şey demedim. Bir şey yapacaksanız inanın. İmkansız diye bir şey yok. Bakın o anahtar normalde kimse bulamaz. Gittim mi denizde bir anahtar kayboldu mu bulmaları çok zor. Taş atıyorsun taşı bulamıyorsun. Ya büyük taş atıyorsun taş bulunmuyor. Yani demek istediğim şu, inanarak bir şey yaparsanız, Poyraz gelsene ya. Ben gidiyorum gelmiyorsun, ben geliyorum gel. Ben ağırlığa göre hareket ediyorum, konuşuyorum ama ağırlık geldim bu tarafa gidiyorum. Ki orada çıksın ben ışığı çevireyim hemen kamerayı. Evet inanarak. Ben de inanarak yapacağım. Bu davetleri inanarak bitireceğim. İlla bir şeyler çıkacak, bir şeyler bulacağız. Hep beraber bizim bir desen göre ailemiz hep beraber bir şey bulacağız. Bir şey bulacağız ve yapacağız onu. Kamerada ısınma falan var mı? Hayır. Ben şu ekranı biraz açtım. Aradan hava alsın diye. Görüyor musun? Evet davetli. Davetli acaba nerede şu an? Şu an onlar için boyut sıkıntı yok. Hep boyuttalar. Gelip görülüyor gidiyor. Ben boyuta girdiğimde öyle mi yapıyorum ya? Eşref abi boyuta girdiğinde öyle mi yapıyor? Boyuta giriyoruz, içimizi görüyoruz. Kalıyoruz orada bir yarım saat, bir saat. Ondan sonra çıkıyoruz. Sizin gibi gelip böyle 2 dakika görüp kaybol. Olmaz ki. Tabii olmaz. Çünkü onların yapısıyla bizim yapımız farklı. Yani bunu zaten şey olarak söyledim. Neyse. Herhalde davetin verdiği enerji biraz beni. Kafam bir tuhaf etti. Poyraz hiç konuşmuyorsun. Ömer abi. Bilmiyorum bir ağırlık geldi sanki ama. Ağırlık var. Ağırlık hep var zaten. Hala bakalım böyle. Ağırlık var. Bir yere gitmiyor buralarda. Buralarda ama bu acayip sakin ve kötü. Hiçbir şey hissetmedim. Kötü enerji hissetmedim. Şöyle bakalım karşıya. Ver bana. Ağırlık burada. Şöyle ışığı kısayım. Işığı kısalım. Evet. Şimdi lambamızı da 33. davetli eğer buradaysan hemen görül. 33. davetli. La ilahe illallah. La ilahe illallah.
Ağırlığı burada. Ya hissediyorum ağırlığı. Karşıda. Şu an karşıda. Bunun hissini, hissiyatını nasıl söyleyeyim ya? Tarif edemiyorum. Şöyle şu an ben karşıda görüyorum Poyraz. Bak geri gel. Gel geri. Geri gel. Bak gel. Gel burada. Hah dur böyle. Gel bak ha. Şimdi bak şöyle dur. Evet orada. Tam orada. Niye gözükmüyor ben onu anlamıyorum. Davetli gözükebilirsin. Seni bekliyorum şu an. Şu an gözükebilirsin. Ama var ya sanki ensemde ya. Sanki tam ensemde. Az geri gel Poyraz. Az geri git. Allah Allah. Şu lambadan mı oluyor acaba ya? Lambayı şu dibe sokayım biraz. Tam köşede görülüyor aslında. Gel geri gel. Gel 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 gel. Ha işte. Ha bak. Evet davetlimiz. Buraya gelmek büyük bir güç gerektiriyor. Anlattığın gibi boyutta sizin yaptığınız gibi yapamıyoruz. Anladım. Ben onu zaten bildiğim için söyledim. Ben sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Kral Hurşimi'nin vereceği davete gelirseniz Kral Hurşimi'nin vereceği büyük bir davet var. Bu davette önemli kişiler gelecek. Burada senin de olman lazım. Ben buraya bireysel olarak gelirsem olur mu? Yani bireysel mi geleceğim? Boyutta geleceksin. Boyutta geldiğin zaman alacağın şeyler önemli şeyler olacak. Seni bu şekilde çok yoruyoruz. Bunun farkındayız. Ama zaman çok kıymetli. Zamanın kıymetini bilmek gerekiyor. Evet. Bizim yaptığımız sadece hizmet. Başka bir şey değil. Allah. Bizim yaptığımız da hizmet. Başka bir şey değil. Araştırma. Allahu Ekber. Poyraz. Ya. Kral Hurşimi. Kral Hurşimi davet verecek. Önemli kişiler gelecekmiş. Kimler gelecek acaba ya? Acaba Hüddam hocalardan gelenler mi olacak? Hüddam hocalardan gelecek olanlar vardır. Tanıdık kişiler vardır kesin. Ne verecekler? Ne olacak? Merak ettim iyice ya. Yo harbiden merak ettim. Kral Hurşimi. Bir şeyler dönüyor ama anlamıyorum ya. Bir şeyler dönüyor. Dönen bir şey var. Bir olaylar olacak ama. Ne olacak? 33. davetli. 34'e bağlamadı bak. 34'e bağlaması için zaten eğer bir sebep yoksa belki bağlar. Bilmiyorum daha bir şey söylemedi. Ben 34'e bağlarsa 34 böyle bir şey olur gerçekten. Farklı bir şeyler olur. Poyraz şöyle gel. Gel şöyle karşıdan bakalım. Karşıdan bak oraya. 34. davetli. Şu kapıyı.
Kapı açık kalmış. Kral Hoshimi. Nasıl bir krallıkmış ya. Nasıl bir şeymiş. Nasıl bir krallıkmış. Görüyor musun ışığı, kız bakayım. Görmüyorsun değil mi? Görünmüyor Ömer abi. Allah Allah. Bir davet ama nasıl bir davet? Değişik. Ya böyle değişik değişik sesler var. Duyuyor musun? Hayır. Böyle farklı farklı sanki. Değişik Ağaçların sesler var. arası. Sanki ağaçların arasından böyle birileri konuşuyor, birileri var. Bu bazı davetlerde oluyor. Bak ara ara. Sanki ya bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Sen de duyuyor musun hiç? Bazen duyuyorum Ömer abi. Farklı bir şey ama değil mi? Evet. Aynen. Farklı bir şey. Son anda ne diyecek ya? Son anda bir şey diyecek bu. Son anda. En son anda bir şey diyebilir. Bakalım. Kral Hoşim ya. Kamera. Ne durumda? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bir şey dönüyor, bir şey dönüyor ama ne dönüyor? Ben en iyisi şöyle yapayım. Bireysel davette bir Kral Huşim ile bir görüşme yapayım. Ondan sonra dediği sarayda ne olacak bilmiyorum. Sarayda belki boyut davetiyle saraya girerim. Ondan sonra 34. davetliği yaparız. Şöyle gelip 34'e bağlamadığı için sıkıntı yok. Eğer bağlarsa, zaten bağlasaydı şimdiye kadar bağlardı. Eğer bağlasaydı zaten 34'ü yapacaktık. Bakalım bir sonraki videomuzda ne olacak? Çok merak ediyorum ve söyledikleri şeyler benim için de önemli oldu aslında. Evet. O zaman şöyle yapalım, videomuzu. Daveti kapatayım ben. Videoyu bitirelim ve hemen bireysel davete Kral Hürşim'in davetini yap. Onun bir görüşmesini yapayım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.